Gözümün önüne gelmesin hiç sorun yok. Gelmesin hiçbir Gözümün önüne geliyor bir şekilde. Başlıyorum. 1 dakika olmuş. Evet. Hepinize merhabalar. Merhabalar. Bu hafta başlığımızdan da görmüşsünüzdür. Sizlere normalde hiç karşınıza çıkmayacağımız bir şekilde karşınıza çıkıyoruz. Niye öyle oluyor? Çünkü hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hep hiçbirimizin hayatında hiçbir şey zaten tam olarak istediği gibi gitmiyor. Hepimizin hayatında inişler, çıkışlar, zorluklar tabii ki mevcut. Ama bizim şu anda hayatımızda bir başka bir değişiklik, herkesin başına gelemeyecek ve hiç kimsenin de başına gelmesini istemeyeceğimiz bir durum var. Ve bunu sizlerle paylaşmadan hayatımıza devam edemeyecektik. Çünkü bir süredir zaten bu durumla karşı karşıyaydık. Bunun etkisi altındayız zaten bir süredir. Ama bundan sonra da bu şekilde gidemeyeceğini anladık ve zaten bazı süreçler vardı. Onları bekliyorduk sizlerle bunu paylaşmak için. Artık o süreçleri sizlerle paylaşmak için hazırız. Bizim Özgür diye bir yeğenimiz var. Ebru'nun kız kardeşinin oğlu. Kendisi kaç aylık şu anda? 17 aylık olmak üzere. 17 aylık şu anda. Bu çocuk 14 aylık olana kadar normal bir çocuk gibi doğup büyüyüp gelişmeye başladı ve 14. aydan sonra yavaş yavaş böyle sanki emeklemesinin zayıfladığını fark ettik. Daha sonra ellerinde böyle bir titreme gibi bir durum başladı ve doktora götürdüler çocuğu. İlk doktora gidişinde bir şey olmadığı söylendi. Çocuk işte tembellik yapıyordur, yürümek istemiyordur, emeklemesi. Oturuyorsa hiçbir problemi yoktur dendi. Biz tabii ki çok büyük bir sevinçle eve döndük. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiç tabii ki bir hastalığı da zaten yakıştırmayarak gittik. Hani çocuk yürümüyor. Evet ama başka hiçbir problem yok. Yani çocuğu dışarıdan gördüğünüzde hasta bir çocuk olarak düşünmezsiniz zaten. Sonrasında bu gittikçe her geçen gün daha da yavaşlamaya başladı hareketleri Özgür'ün. Bu arada Instagram'dan bizi takip edenler de bilir, Özgür'ün her sürecini paylaşmaya çalışmıştım ben aslında. Çünkü benim ilk yeğenim. Biz 3 kız kardeşiz. Evimize gelen ilk minik çocuk. Bizim için çok değerli o yüzden. Hastaneye tekrar gittik sonra birkaç ay sonra. Yine bir sürü testler yapıldı. Yine hiçbir şey çıkmadı. Biz yine çok büyük bir sevinçle döndük ama aslında hani Özgür belki tembel bir çocuk olarak adlandırılıyordu o anda ama yaşından, bedeninden çok büyük bir savaş veriyormuş. Çok büyük bir hastalıkla savaşıyormuş. Bunları düşündüğümde yani o zamanlar bir sevinçle belki eve dönüyorduk, hiçbir şey yok diye düşündüğümde o kadar üzülüyorum ki aslında o kadar büyük bir hastalıkla savaşıyor ama hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Birkaç ay sonra, birkaç ay geçmedi. Biz internetten araştırmaya başladık. Özgür'ün nasıl bir sıkıntısı var, elleri neden titriyor diye. Ve yürüme kaybı neden başladı? Ya emekleyip oyuncak arabada ayakta yürüyebilirken koltuğa çıkabiliyormuş. Evet, koltuk kenarlarında yürüyordu. Sonra hiçbirini yapmamaya başladı. İnternetten araştırırken ellerindeki titremeyi, anne bu arada hiçbir şekilde rahat değil. Dışarıdan baktığınızda çocukta hiçbir problem yok. Ama annenin içine doğuyor sürekli. Sürekli internetten bir şeyler araştırıyor. Hiç unutmuyorum, gecenin 3'ünde bana mesaj attı. SMA ile ilgili bir şey araştırmıştı. Bir şey denk gelmiş. Hani biz sürekli ailecek saçmalama, öyle bir şey olabilir mi diyorduk ama onun ilk başta zaten annenin, kardeşimin içine doğmuştu. Sonra daha detaylı araştırmaya başladığımızda bütün belirtilerin Özgür'de olduğunu fark ettik. Tekrar hastaneye gittik. Bu sefer daha detaylı incelemeye girdi. Biz doktorlara söyledik. SMA'dan şüpheleniyoruz. Lütfen bunun da testlerini yapalım diye. Anne babadan gen testi alındı. İkisi de maalesef taşıyıcı çıktı. Anne baba taşıyıcı olduğunda çocukların da %25 ihtimalle SMA'lı olma ihtimali durumu var. Maalesef bu küçük olasılık bizi buldu. Ve çocuğa SMA teşhisi kondu. SMA tip 2 olduğunu anladık. Bu hastalık daha önceden hep var olan bir hastalık aslında ama son yıllarda bizlerin bunu daha fazla biliyor olmamızın sebebi artık hastalığın bir tedavisinin oluşu. Hatta birden fazla tedavisinin oluşu. Şu anda bu hastalığın tedavisi dünyada en etkili tedavi. %95 şansla ve özellikle istenilen halde hasta eğer tedavi alırsa iyileştirme garantisi veren bir çözüm var. O da şu anda dünyada belli ülkelerde yapılıyor ve
bu tedavinin toplam ücreti 2 milyon dolar. Dünyanın en pahalı ilacı şu anda. Yani tam 2 milyon dolar değil, Dubai'den aldığımız teklif 1 milyon 819 bin dolar. Ortalama şimdiki kurla 34 milyona denk geliyor. Bunu tabii ki ailecek hani bunu karşılamamız mümkün değil. Yani. O yüzden de hiçbir ailenin mümkün değil. O yüzden herkes kampanya başlatıyor. Biz de bir kampanya başlattık. Zaten valilik onaylı olmasını bekledik sizinle paylaşmak için de. Bir ay gibi kısa bir sürede valilik onayımız geldi neyse ki ve kampanyamız başladı. O süreci ben hemen kısaca anlatayım. Şimdi valilik onaylı olması demek şu oluyor. Çocuk o testleri verip artık SMA olduğu kesinleştikten sonra bağış başlatmak için, ilaç tedavi alabilmek için bir bağış başlatmanız gerekiyor ve bunun için de valilikten onay almanız gerekiyor. Valiliğe başvuruyorsunuz ve belli bir zaman geçtikten sonra, Ebru'nun dediği gibi bir ay sonra izin çıkarsa size bir banka hesabı açılıyor. Valilik de onaylı olmasıyla birlikte tabii bu. Valilik onaylı bir hesap açılıyor. Bu hesabı insanlara bağış yapması için yayıyorsunuz. Bu hesaba dokunamıyorsunuz. Blokeli bir hesap. Blokeli bir hesap. Ve burada biriken para anlaşmalı olunan hastaneye direkt tamamlandığı zaman transfer ediliyor. Türkiye'de genellikle Dubai'ye gidiliyor. SMA'lı hastalığı olan çocuklar Dubai'de tedavi oluyor. Şimdi bu hastalıkta şöyle bir şey var. Daha doğrusu tedavinin şöyle bir ayrıntısı var. Çocuk 2 yaşına gelmeden... Evet, belli kriterleri var. 2 yaşına gelmeden ve 13,5 kiloyu aşmadan bu ilacı alırsa, bu tek doz bir ilaç bu arada. Evet. Bu ilacı alırsa en etkili o şekilde gösteriyor. Alabiliyor. Bizim şu anda çocuğumuz kaç kilo? Şu anda 10 kilo, 3 kilosu var. 3 kilosu var, 17 aylık. Evet. Tip 2'de şu anda bizim bulunduğumuz durumda sadece çocuk yürüme yeteneğini kaybetti. Evet. Bu zaman içerisinde belki o yaş sınırı odur yani. Çünkü şöyle, çocuk 14 aylığa kadar normaldi. Ondan sonra 12 aylığa kadar. Ve bir anda yürümeyi bıraktı. Ebru İstanbul'a geldi çocuğu görmek için. Daha sonra Fethiye'ye döndü. Ve 2 ay, şimdi 2 ay mı geçti aradan? 2 ay sonra tekrar geldiğimizde şu anda hızlı bir şekilde o yeteneğini kaybettiğini artık görebiliyor. Ve bu hızlıca ya bütün zamanla, bütün vücuda sonuçta bu hastalık etki ediyor ve bütün kaslarınızı eritiyor. Çok özür dilerim. Aslında böyle olsun istemiyorduk yayının ama ben bir şekilde yok bir şey sorun yok bence. Yani şöyle, şimdi biz bu para dediğimiz gibi bizim tabii ki katkılarımız var ama bizim tek başımıza ya da ailelerin tek başına, yakın ailelerin yapabileceği bir yardım değil. Yardım kampanyası başladı. Şu anda çok iyi gidiyor. Evet. Kaç gün oldu? Çok iyi gidiyor. 3 günde %3 olduk. Ve gitgide artacak bu. Şimdi biz üzerimize düşen bir görev olarak bu valilik izni çıktıktan sonra direkt İstanbul'a geldik ve şu anda onların evlerin önündeyiz. Hatta dün akşam geldik buraya. Ve sizlerden yardım isteyeceğiz. Yani bugüne kadar hep dediğim gibi böyle güzel şeylerle karşınıza geldik. Ama şu anda çocuğun durumu yine iyi. Göstereceğiz size birazdan çocuğu. Yani yürüyemiyor ama en azından o internette gördüğümüz o kötü görüntülerin şu anda öyle bir görüntüde değil en azından. O ailelere de buradan sabır diliyorum, şans diliyorum. Bizim çocuğumuz şu anda o hale gelmedi ve hala zamanımız var. İyice evet. Yani şey olmadan, kötüleşmeden durumu, ilacı eğer alıp tedaviyi uygulatabilirsek çocuğa, tedavi şunu söylüyor. Tedavi şunu yapıyor, gen tedavisi. Vücutta bir gen var ve bu gen doğru çalışmadığı zaman, bozuk olduğu zaman bu kaslar proteini herhalde tutamadığı için eriyip gidiyor. Protein üretemiyor, evet. Üretemediği için ve ilaç da şunu yapıyor. Bozuk olan genin üzerine böyle copy paste kafasıyla o bozuk geni doğru genle değiştiriyor. İlacın olayı bu. Bu kadar pahalı olması nedeni de bu anlaşılan. Evet, tek doz olması. Tek doz olması. Yani biz şu anda sizlerden bu konuda yardım isteyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte de yardım toplanana kadar en azından ilk bu şekilde karşınıza çıktık. Durumu anlattık. Bundan sonra Instagram'dan, yine buradan da sürecin devamında size bilgilendirmeler yapacağız.
Eğer neler yapabilirim derseniz ben kısaca ondan bahsetmek isterim. Öncelikle IBAN bilgilerimiz var. Muhtemelen bir yere tuttururuz şimdi. Oraya bağış yapabilirsiniz. Bağışın miktarı hiç önemli değil, inanın. Yani hiç düşünmeyin benim 20 liramla ne olur ya da 20 lira göndersem ayıp olur mu gibi sakın düşünmeyin lütfen. Şu anda çünkü bu paralarla biz 3 günde %3 olduk ve bütün aileler bu küçücük paralarla 1 liralarla 2 liralarla topluyor bu bağışları. 130'dan fazla çocuk bu ilacı aldı, bu ilacına kavuştu. Biz de inanıyoruz ve Özgür çok umut vaat eden bir çocuk. O kadar güçlü bir çocuk ki benim yeğenim olduğu için mi bana öyle geliyor bilmiyorum ama sanıyorum ki hani ilacı eğer 2 yaşından önce alırsa ve buradan Dubai'ye yürüyemeyerek gidecek belki ama Dubai'den buraya yürüyerek gelebilir. O kadar umut vaat eden bir çocuk. Siz de bunu canlı kanlı göreceksiniz ve sizden ricam lütfen bunu gördükten, duyduktan sonra geçmeyin. Mutlaka lütfen bir şey yapın. Ya çevrenize söyleyin. Yani durumunuz yoksa 1-2 lira yollayamayacak durumu şükür hiçbirimizin yoktur. Ama hani eğer yoksa bile çevrenize yayarak bunu yine bize yardımınız dokunmuş olur. Evet. Ya bunu sen... Ya dün mesela bir şey oldu. Bir arkadaşımız, bir kardeşimiz 50 lira gönderdi. Durumu ona müsaitmiş. O kadar varmış elinde. Ama etrafına öyle güzel yaydı ki etrafından 500 lira topladı. Önemli olan aslında siz ve sizin çevreniz. Özgür'den bahsederseniz çok memnun oluruz. Instagram hesabı var. Orayı takip ederseniz çok memnun oluruz. Çünkü biz bunu öğrendiğimizden beri, şimdi bakmayın sizin karşınızda biraz böyle güçsüz kaldım. Özgür'ü görmeseydim belki daha iyi olabilirdim ama onu görünce biraz daha yumuşadım. Sesimi de maalesef kontrol edemiyorum. Kusura bakmayın tekrar. Ne diyordum ki? Yani biz şu anda biz elimizden bu geliyor. Onun dışında başka şeyler de yapacağız tabii ki ama bu şu anda ilk başlangıcı oldu. İşte kumbaralar basılıyor, afişler basılıyor. Bunlar dağıtılacak. Belli yerlerde yine kampanyalara katılacağız. Başka şeyler de düşünüyoruz. Ama bu şekilde sizinle ilk bu konuyu paylaşmayı düşündük. Size güveniyoruz biz açıkçası. Çünkü evet, bu zamana kadar sonuçta bizim çok görüştüğümüz takipçimiz oldu. Ve hepinizden şunu duyduk. Hani bizim karavan hayatına geçişimizde de sizin çok büyük payınız var. Siz bize hani bu konuda fikirleriniz bize yol gösterdiği zamanlar çok oldu gibi bize geri dönüşlerle geldiniz. Hep canlı görüşmelerimizde, internet üzerinden mesajlaşmalarımızda. Yani biz de buna güvenerek buradan biraz da yüz bularak, doğru tabir midir bilmiyorum ama sizden böyle bir yardım bekliyoruz ve onun rahatlığıyla şu anda size bu şekilde konuşabiliyoruz. Yoksa kolay kolay bir şey isteyebilen evet, birileri değiliz evet, kimselerden. Ama bu konuda size güveniyoruz ve hani biz bu kanalı açtık, 3 seneyi doldurduk. 3,5 senede yüz binlerce insanla böyle duygu paylaşımı yapabildik. Hepsi çok güzeldi. Bu da güzel olacak diye ben umut ediyorum. Ben inanıyorum ki 3-4 ayda toplanacak diye ben inanıyorum bu para. Olmamış bir şey değil. Bu şekilde daha erken biten kampanya evet, var mı bilmiyorum ama bu şekilde yani tedavi doğru zamanda alıp çocuğun normal hareketlerine devam ederek hayatını sürdürdüğü vakaların olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Biz de bu şekilde şanslı olabileceğimizi düşünüyoruz sizlere güvenerek ve yardımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yani bir şekilde size dokunduysak, ne bileyim bizden ne geçtiyse, yani bizi anlayabildiyseniz zaten şu andaki durumumuzu da anlıyorsunuzdur. Başka çaremiz olmadığı için böyle bir yolu seçtik ve sizlere de güveniyoruz açıkçası. Sadece bu arada bağış yapmaktan bahsetmeyelim. Bizim şimdi her tarafa, ülkenin her tarafına göndereceğimiz kumbaralarımız olacak. Onunla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Özgür'ün Instagram sayfasını da yazalım. Hani bize de yazabilirsiniz ama oraya yazarsanız gönüllü arkadaşlarımız var. Onlar da size yardımcı olurlar. Hatta bizden gittiğinizi söylerseniz bir anda, şimdi bu videoyu izledikten sonra Özgür'ün hesabı yükselirse çok çok mutlu oluruz. Çünkü aile öğrendiğimiz günden beri oraya bağlayacaktım biraz önce. Ben hep böyle güçlü olan taraftım ve bize çok güvendiler. Çünkü sizlere ulaşabiliyoruz biz. Neyse ki çok sağ olun. Ulaşabiliyoruz. Sevdiniz bizi. 4 senedir birlikteyiz. O yüzden böyle ilk başta evet bir şeyler yapabileceğimize çok inandım. Bir taraftan da senin niye gözün doluyor? Bir taraftan da böyle omzumda yük hissettim hep. Ya yapamazsak ya başaramazsak diye. Yo, yapacağız ya. Yani yapacağız. Sizin de desteğinizle olacak bir yani. Standlara çıkabilirsiniz eğer isterseniz.
Ya bence hani bu süreçte bize gönüllü olarak yardımcı olmak isterseniz bence onların hani onları bir yerde toplamak lazım. Nasıl olacak? Telefon, WhatsApp grubuyla yapılıyor şu anda bu. O şekilde yap bence. Özgür'ün Instagram hesabında bir top link var. Oraya tıklayarak bizim WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. Hatta yolculardan geldim, ben yolcuyum derseniz sizi orada görürsem de çok mutlu olurum, çok sevinirim. Orada ne yapıyoruz? İşte neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Çok kalabalık bir aile olduk. İlk başta biz Özgür'ün gen sonucunu beklerken evde unutmuyorum 9 kişi oturup konuşuyoruz ne yapacağımızı. Birimiz diyoruz Instagram alırız, birimiz standa çıkarız, birimiz kumbaralarla gezeriz. Her şey ama bu 9 kişinin içinde dolanıyor, bölüşülüp duruyor. 10. kişi yok. Sonra bir anda gönüllü arkadaşlarımız olmaya başladı ve WhatsApp grubumuzda 800 kişi oldu. Instagram'ımız 16.000 kişiyi geçti. O kadar üstümüzden yük aldılar ki ben bir kez daha iyi insanların varlığına inandım. O kadar çoklarmış ki. Buradan onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Yanımızda oldukları için. O zaman çocuğu görelim istiyorsan. Biz artık böyle devam edeceğiz. Sonuçta bizim şu anda hedefimiz bu. Şansa ya da bir şekilde böyle bir işimiz var ve sizlere ulaşabiliyoruz ve bunu kullanacağız. Bu çocuğu sağlığına kavuşturacağız. Şu anda bizim görevimiz yani. Bu görevi yerine getireceğiz. Hayattaki şu anki hedefimiz bu. Biz bir kendimize gelelim, sonra çocuğu görmeye gidelim. Yani, size de gösterelim. Aslında böyle başlık nelerden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyordum, yazmaya çalışıyordum ama şu anda eğer eksik bir şey anlattıysak bize ulaşabilirsiniz. Zaten Taplink'ten benim telefonumda olacak, oraya da yazabilirsiniz. Gönüllü arkadaşlarımız da yardımcı olurlar. Taplink nedir? Ben de onların hepsini ben belki böyle bir köşeye koyarım nasıl gelebileceğinize dair ekran görüntüsü alarak. Bu arada valilik onayının tüm bilgilerini de buraya koyarım. E-Devlet'e girip oradan sorgulayabiliyorsunuz. Şunu da hatırlatalım. Şimdi bu son yıllarda yine bu durumu kendisine faydaya çevirmeye düşünüp böyle hareketler yapan canavar anne babalar da olmuş. Maalesef. Oldu. Bizim bildiklerimiz de var. Bilmiyorum bilmediklerimiz de var mı? Bunlar bu süreci tabii ki çok zedeleyen olaylar oldu. Ama hani biz bu işin size hani tamamen yasal yollarla yapıldığını kanıtlamak için şunu söyleyelim. Valilik onayı alıyorsunuz ve bunu sizler de kendi e-devletinize girip, değil mi? Oradan bizim size vereceğimiz bir numara var. Evet, ne o? Bir kod var. O kodu şimdi ben size gösteriyorum. O kodu girdikten sonra kendi e-devlet sisteminizde o kodu girdiğiniz zaman bizim çocuğumuzun ismini görüyorsunuz orada. Özgür en güzel SMA bağış kampanyası valilik onaylıdır diye. Evet. Bunu bu hesapların girdisi oluyor, çıktısı olmuyor. Aile hiçbir şekilde ulaşamıyor. Bu arada yapılan bağışlarda biz normalde dekont da istiyoruz. Eğer gönderirseniz ben o çokluğu görürsem de sizden geldiğini bilirsem de çok mutlu olurum. Evet, öyle çalışıyor sistem. İstememizin nedeni de özür dilerim şu, yüzdelik hesaplamamız var. %100'e ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdilik %300 o dekontları biriktirerek ne kadar ilerlediğimizi görebiliyoruz. Aile sürekli o hesaba giriş yapamıyor. Bu şekilde şuraya bir baksam aslında bahsetmek istediğim bir şey var mıydı? Varsa bakalım. Durdururuz, keseriz, ekleriz, tamam, biçeriz. Keseceksek o zaman öyle yapayım. Kesmezsek daha güzel olur. Uğraşmayız. O yüzden hızlıca bulabilirsek. Bekletmeyeyim diye dedim. Ben şunu söyleyeyim. Hastalık tedavisinde şöyle çalışıyoruz tedavi olayı. Çocuk diyelim bizim çocuğumuz şu anda sadece bacaklarındaki yeteneği kaybetti. Siz gittiğinizde ne kadar erken giderseniz, ne kadar az kayıpla bu tedaviyi alırsanız o tedavi hem gelecek olan yıkımları, yani yeteneğini kaybedecek olan kasları koruyor. Ayrıca yıkıma uğramış kasları da tedavi edebiliyor. Evet. Doğru mu? Yani bu şekilde örnekleri var. Evet ama ne kadar tabii ki erken olursa o kadar yani hani çocuk bütün kaslar demiyoruz zaten o. Yani çocuk ne kadar az kas kaybıyla bu tedaviyi alırsa o kadar yüksek şansı oluyor. Bizim bir taraftan umutlu olmamızın sebebi de bu. Şu anda Özgür'de sadece yani ayaklarını yine böyle bir göreceksiniz yine. Birazdan. Göstereceğiz size ama yani çok umut vaat ediyor. O yüzden bizim bir an önce bu ilacı bu çocuğa uygulatmamız gerekiyor. Yani son kez bir şey söylemek istiyorum ben de. 350.000 kişi 100 lira gönderse bu kampanya bugün bitiyor. Biz hep buna böyle sığınıyoruz. Ondan hep düşüyoruz böyle. 350.000 kişiden geri sayım yapıyoruz. Bugün Özgür'ü duydunuz, gördünüz.
biz eğer bu platformda yayın yapmaya, video yapmaya devam edersek muhtemelen bundan 5 sene sonra da duyacaksınız. Ben gelip size Özgür sayemizde iyileşti demek istiyorum. 5 sene sonra gelip Özgür'ü kaybettik demek istemiyorum. Öyle bir şey olmayacak. Yani sonuçta öyle bir şey olmayacak zaten de. Yani bugüne kadar hep böyle güzel manzaralardan size seslendik, hep güzellikler gösterdik. Şimdi de bu çocuğun hayatta oluşunu ve hayata dönüşünü göstereceğiz. Tam çıkamadı çocuğun. Evet, biraz kendimize geldik sabahtan bu yana. Evet. Yani hala tam gelemedik tabii ki ama böyle insan çünkü duygu patlaması yaşadıktan sonra kendisini toparlaması biraz zor oluyor. Ama bir şekilde kendimize gelmeye çalıştık ve şu anda yayını açtık bir şekilde. Nasıl açacağımızı bilemeden. Evet. Annemiz Rabia, babamız Atakan. Merhabalar. Merhaba. Oğlumuz Özgür. Şimdi nasıl devam edeceğiz videoya bilmiyoruz ama hep beraber burada göreceğiz nasıl devam etmeli. Birlikte karar verelim. Nasıl olsun? Siz istiyorsanız abi biraz şey yapın. Ya şimdi ben böyle oturayım. Otur Çünkü aşkım, ben de kolay bir şey karşınızdayım. değil sizin için. Hem Özgür'den bahsedeceksiniz. Hem kamera zor bir şey. Biz 4 senedir karşısındayız. Hala alışamadık. Hala zorlanıyoruz. Evet. O yüzden çok sıkmak da istemiyoruz. Belki isterseniz birkaç cümleyle kendinizi ya da Özgür'ü anlatın. Yani genelde şey oluyor ya yayınlarda. Şimdi ben biraz öğrendim. Mesela adın, soyadın, nerelisin, kaç doğumlusun. Bunlar söyleniyor. İstiyorsanız öyle başlayın. Ben Atakan, en güzel Tokatlıyım. En güzel sen misin abi bu hayatta? En güzel ben değilim tabii ki. Kral En güzel sensin. Özgür. Güzelsin, yakışıklısın. En güzel Annemiz Özgür, de çok oğlumuz. güzel. O en güzeli zaten. SMA mücadelesi veriyoruz şu an Özgür'ümüz için. Özgür'ümüz SMA tip 2 kas hastası. Şu an belden aşağısı tutmuyor. Bir kampanyamız başladı valilik izinli. Evet abi. Onunla alakalı mücadelemizi veriyoruz inşallah. Çok da güzel ilerliyoruz. İlerleyeceğiz sizler sayesinde de. Rabia'ya verelim biraz da sözü, annesine. Annesi anlatsın biraz da. Zor biliyorum. Zor, Kamera karşısında gerçekten olmak çok Biz zordu. 1,5 ay önce zaten bu tanıyı aldık. Kendimizi alıştırdık. Daha güçlüyüz. Oğlumuz için mücadele etmek zorundayız. Güçlü durmak zorundayız. Ki oğlumuzu ayağa kaldırabilelim. Ben bu süreçte, bu bir haftalık süreçte Atakan'ın Rabia'ya göre daha güçlü durabildiğini gördüm, hissettim. Zaten olması gerekiyor. Birinizin daha güçlü olması gerekiyor abi. Tamam annem gel. Sen o görevi çok iyi yapıyorsun abi. Yani bize bahseder misin biraz? Nasıl başladı mesela? Benim bildiğim Ebru da paylaşıyordu videoları. Hatta bu videonun içinde de sizinle paylaşacağız. İlk başta yürüyordu Özgür. Başlamıştı yürümeye yani. Orayı annesi anlatsın isterseniz Rabia. Ben anlatayım. Kaç aylıkken yürüme yetisini kaybetti abi? Doğum günü için yeni kıyafetler almıştık. Onu böyle ayakta görmek için tutuyordum ve duramadığını fark ettim. Yani doğum gününden bir 15 gün önce artık bacakları tutmamaya başladı. Hani biz bilerek yapıyor sandık. Sürecimiz bu şekilde başladı. Bir 3 aylık hastane sürecimiz oldu. Peki bu şey mi? Zor Hani olacak gibi. başta hani bacakla kasları başta oluşmuştu. Evet. Sonradan Bacakları çok sertti. Hatta kucağına alan herkes bu çocuk çivi gibi derdi. Lakabı oydu resmen. Özgür çivi gibi derdi. Yani 15-20 gün içinde eridi kasları. Yani bu hastalığın gerçekten bu kadar hızlı olduğunu ben şu an buradan anlıyorum. 15 günde bir çocuğun kasları nasıl tamamen eriyebilir, bacak kasları? Yani zamanımızın hiç bu olmadığını buradan anlatmak isterim. 15 günde oğlumun bacak kasları hiç yok şu an. Yürüyemiyor. Canım düşerse. Evet, Özgür'ü zor zapt ettik. İçeri yolladık. Şimdi biz de videoyu 4. defa devam etmeye çalışıyoruz. Özgür'den sonra zor çünkü. Nasıl ilerlesin? Beceremediğimiz için açıkçası böyle bir video şeklini yapacağız ama. Şöyle bir durumdayız şu anda. Bizim size arabada bahsetmeniz bazı konular var. Son olarak onlardan bahsetmek istiyoruz ama sürekli sürçülisanlarla devam ediyor olay. Bu sefer ben anladığım kadar anlatayım.
Hem sen bayağı denedin çünkü 4 oldu değil mi? Abi, buyur abi. Şimdi abi Türkiye'de bu ilacın bir versiyonu uygulanıyor. Daha öncesinde dünyada kaç tane SMA tedavisi var? 3 tane. 3 tane. Bizim ülkemizde bir tanesi uygulanıyor. Evet. Doğru. Bizim ülkemizde uygulanan tedavi ayda bir defa mı? 4 ayda bir defa. 4 ayda bir mi yapılıyor? Evet, omurilikten alınıyor 4 ayda bir defa. Sen de ayda. Ömür boyu alınan bir ilaç ve hastalığı tamamen geçirmiyor, iyileştirmiyor çocuğu. Sadece hastalığın seyrini biraz daha yavaşlatıyor. Yani çocuk yine aynı şekilde devam ediyor kas erimesine. Peki diyelim şimdi Özgür'den örnek veriyorum. Özgür şu anda 17 aylık. Şu anda bir nezle durumu olduğu için öyle bir şey var. O ilacı alması için, Türkiye'deki ilacı alması için çocuğun tamamen hastalığının olmaması gerekiyor. Nezle. Kanında enfeksiyon olmaması gerekiyor. Yani Şu hiçbir anda hastalığı yani biz doktoru aradık, öksürüyor, biraz burun akıntısı var dedik. Ona bile yok dediler. Tamamen iyi olması gerekiyor dendi. Başvurumuz yaklaşık 15 gün önce yapıldı. Geldi ilaç. Şu an Özgür'ün vücudundaki enfeksiyonun geçmesini bekliyoruz. İlk dozumuzu alacağız. Ona da çok sığınıyoruz. Yani onu aldıktan sonra hastalığın seyri biraz daha yavaşlayacağı için o sürede biz kampanyamızı bitiririz ve Özgür en güçlü haliyle Zolgensma'yı yani yurt dışındaki ilacı alır diye düşünüyoruz. Buna da çok umutluyuz. Yani biz aynı zamanda destekliyoruz da 4 gün fizik tedaviye gidiyor. Artı 2 günde havuza gidiyor. Birer saat havuz görüyor. Yani bunlarla destekliyoruz. Hiçbir şekilde durmuyor. Evde oyunlar oynarken bile fizik yaptırıyorum ben ona sürekli. Yani hiçbir şeyi yakından vermiyorum. Uzaktan uzatıyorum ki biraz daha çalışsın vücudu diye. Çünkü çok hızlı eriten bir hastalık. Yani bu şekilde. Buradaki tedavi şu anda bizim devletimizin karşıladığı tedavi netice itibariyle çocuğun sürekli alması gereken bir tedavi halinde ve kasların yıkımını engellemiyor, sadece yavaşlatıyor. Peki bu örnekler var mı mesela sizin bildiğiniz, araştırmışsınızdır illaki. Mesela 20 yaşında bir SMA'lı bu ilacı hala devam eden Türkiye'de var mı böyle insanlar biliyor musunuz? Bu ilaç da zaten çok olmadı geleli. Evet. O yüzden yani... O kadar eski değil bu da. Yok değil. O yüzden öyle bir örnek de veremem şu an. Ben sürekli izliyorum. Yeni alan bebekleri de izliyorum. Bilmiyorum yani internette var birkaç örnek. Ama normal bir bebek gibi yürüme değil. Yanında sandalyesi bekliyor. Kenarda çocuk yürüyüp yani yürümeye çalışıp destekli bir şekilde tekrar tekerlekli sandalyesine devam ediyor. Normal bir çocuk olmasını istiyorum ben Özgür'ün. Her çocuk gibi Özgür de hak ediyor normal olmayı çünkü. Bu ilacı alması için dediğimiz gibi bir kampanya başlattık. 2 yaşına kadar alırsa bu kampanya başlatılan ilacı çok daha iyi normal bir insana normal bir insan gibi devam edebilecek hayatına. Yani o yüzden sizlerin desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var. Bizim için değil, Özgür için. Özgür olabilsin diye sizlerden destek bekliyoruz. Bu arada Özgür'ün ismini teyzesi koydu. Bunu da buradan söyleyelim. Öyle. Yani biz şu anda bu tarafta yapabileceklerimizi yapıyoruz. İşte geldik, dün geldik değil mi? Evet. Bizden 3-4 gün önce zaten valilik izni çıkmıştı. Ve akşam saat 9'dan sanırım gece saat 3'e kadar mı? Kaça kadar? Canlı yayınlar, işte TikTok yayınları, Instagram, Twitter'dan yayınlar var. Gönüllü arkadaşlar var, şu ana kadar edindiğimiz dostluklar var. Onlar bizi çok iyi destekliyorlar. Sağ olsunlar, yayınlarda destek oluyorlar. Biz de şimdiden sonra Instagram yayınları yapacağız. Canlı yayınlar açacağız. Ve sizlere bu hastalığı bir şekilde elimizden geldiğince duyurup önce Özgür'ümüz için, sonra bundan sonra bu hastalığa yakalanan ve hala bu hastalığın pençesinde olan çocuklara ne derece yardımımız dokunursa elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Video umarım ki iyi olmuştur. Sabah bayağı ağladık, sızladık ama tutamadık yani. Ben Ebru'yu gördüm, evet. Ben patladım. Hala arada patlıyorum sağda solda falan böyle. Yani ben kötüyüm bir de ama şunu da söylemek istiyorum. İyi ki sizin gibi bir şansımız var. Estağfurullah ya. Yani bu iş olacak. Bizle, bizsiz bu iş olacak. Özgür kurtulacak. Zaten şöyle bir şey var. Artık 2022 aralığında mı başladı bu? Artık evliliklerde verem testi yapılıyordu ya eskiden. Artık SMA testi de zorunlu hale gelmiş. Evet. Yani devlet bu işin ciddiyetinin farkında ve önlemlerini almaya başlamış durumda. Ya bu hastalık
tarihten silinecek diye düşünüyorum ben Kısa yakın bir süre yıllarda. aramızda olacak. Evet. Kısa bir süre daha aramızda olacak. Bundan önce evlenenler için de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen taşıyıcılık testini yaptırın. SMA testini yaptırın. Evet. Bu arada sadece birinci çocuğum benim sağlıklı, ikinci çocuğumda bir şey olmaz demeyin. Eğer taşıyıcıysanız ve eşiniz de taşıyıcıysa çocuğunuzun SMA'lı olma oranı %25. O yüzden belki bir çocuğunuzda olmaz, 4. çocuğunuzda bile çıkabilir. Çocuk düşünüyorsanız lütfen öncesinde SMA testinizi yaptırın. Her 40 kişiden biri çünkü taşıyıcı. Ve ülkemizde 6.000 ile 10.000 arasında görülen bir hastalık bu. Biz de bundan 4-5 ay önce başımıza böyle bir şey gelebileceğini düşünmezdik. Eminiz siz de düşünmüyorsunuz. Hiç kimse yakıştırmıyor evladına böyle bir durumu, böyle bir hastalığı. Çünkü boyundan, yaşından çok büyük bir hastalık bu. Dikkatli olun. Hepimiz dikkatli olalım artık. Evet. Çünkü bu yani bizi çok aşan bir şey. Bu çünkü çocuklar söz konusu burada. Belki biz bir şey yaşıyoruz evet ama o çocuk orada bambaşka bir acı yaşıyor. Bambaşka bir yük taşıyor. Bu yükü çocuklarımıza yıkmayalım. Evet. O zaman videoyu bitirelim mi? Nasıl bitirelim? Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Umuyoruz ki... Ben sizi takip eden insanların çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. O Biz yüzden öyle düşünüyoruz. Öyledirler. Aynen. O de yüzden öyle desteklerinizi bekliyoruz. Herkes öyledir zaten. Yani bu hastalığı bir şekilde biz insanlara anlatırsak, bizim takipçimiz veya değil, alt Evet. komşu, üst komşu, şuradaki kasap, oradaki bir başkası, herkes bunu anlarsa buna karşı bir reaksiyonda bulunacaktır ve yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yani can sıkıcı bir durum ama güzel olacak, iyi olacak. Kendinize dikkat edin. Bize şans dileyin. Bağışlarınızı, desteklerinizi bekliyor olacağız. Daha detaylı, belki eksik olan şeyleri Instagram üzerinden şu andan sonra sizlerle paylaşacağız ve zaten yorumlarda falan da merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız açıklamada da yine uzun uzun yazarız. Çok güzel arkadaşlarımızla canlı yayınlarımız olacak. Evet. Instagram'da yakın zamanda. Orada da görüşürüz. Cevapsız bir soru kalmayacak. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bak şimdi. Özgür çok paylaşımcı bir çocuk. Özgür, bana bir tane üzüm verebilir misin? Aha. Özgür, bana bir tane zeytin verebilir misin? Şu anda bitirmeye odaklı Özgür, çalışıyorum. bir tane zeytin verebilir misin? Bana oğlum. Bana. Boğazında kalacak. Bitiyor bir de. Çok korktu herkes. Ay, çok korktuk.